Evet arkadaşlar merhabalar. Eğitim serimizin 14. videosundayız. Bu videoda hızlıca giriş sekmesindeki styles dediğimiz bu kısımdan yani stiller dediğimiz kısımdan devam edeceğiz. Bir önceki bölümde koşullu biçimlendirmeden bahsetmiştik şuradaki. Ve bu bölümde arkadaşlar tablo biçimlerinden ve zaman çok uzamazsa da hücre biçimlerinden bahsedeceğiz. Öncelikle arkadaşlar ben bir veri aldım. Veriyi önce bir tanıtmak istiyorum. Veride farklı bir ülkede billboardlarda hangi sanatçının şurada performer dediğimiz hangi şarkısının kaç hafta kaldığını ve hangi tarihte kaldığını ve top pozisyonunu yani üst tapta ne kadar süre kaldığını hafta olarak veren bir veri var bizde arkadaşlar. Ve böyle hazır veri setleri internet sitelerinde mevcut ve böyle siteler var. Benim kullandığım ve kullanabileceğiniz siteleri açıklama kısmına ekliyor olacağım. İleride de çokça lazım olacaktır. Özellikle işte büyük verilerle pratik yapmaya çalıştığınızda bunu istediğinizde kendiniz veri hazırlamak yerine buralardan alabiliyor olursunuz. Tabi bu veri setleri sadece Excel dosyası olarak değil CVC ya da veri tabanı gibi formatlarda da paylaşılabiliyor. Bunları Excel'e nasıl aktaracağımızı ilerleyen videolarda özellikle Power Query denen bir kısımda anlatıyor olacağım ama şimdilik bu kısma birazcık daha zamanımız var. Evet arkadaşlar şimdi öncelikle tablo oluşturmak için ben bir veri alanını seçiyor olmam lazım. Dolayısıyla bu verinin içinde herhangi bir yere gidip CTRL A'ya basarsam o verinin hepsini seçiyordu biliyorsunuz. Bakın tüm veriyi seçti bastığımda bir daha CTRL A'ya basarsam şu an tüm sayfayı seçecekti bildiğiniz gibi. Şimdi bu seçtiğim veriyi tablo formatına çevirmek istiyorum arkadaşlar. Bunun için Styles kısmındaki şu Format as Table yani tablo oluştur kısmına geliyorum. Yanındaki kulakçığa basıyorum arkadaşlar. Bakın bana belli başlı görseller veriyor. Bu görsellerden herhangi birini tıklayarak deneyebilirim. Mesela ben şunu denemek istiyorum. Şunu deneyelim. Bakın diyor ki bu alanı mı sen tablo olarak seçtiğin alanı mı yapmak istiyorsun diye oluşturmak istiyorsun. Evet diyorum. Okey diyorum. Ve arkadaşlar bakın ne yaptı? Tabloya belli başlı bir biçimlendirme verdi. Ve işte başlığın biçimini değiştirdi. Benim seçtiğim biçimi aslında seçtiğim veriye uyguladı arkadaşlar. Ve yukarıda bakın farkındaysanız şu an table diye yani tablo diye bir sekme açıldı. Benim tablom hala seçiliyken onu seçtikten sonra. Ve burada da bu tabloyu özelleştirebileceğim alanlar veriyor bana. İlk başta bu tabloya aynı sayfa ya da hücreyi isimlendirebileceğim gibi isimlendirebileceğim tabloyu bir alan veriyor. Yani name box ad kutusu gibi düşünebiliriz arkadaşlar. Ben buna e, billboard demek istiyorum. Veri billboard'dan oluştuğu için. Ve arkadaşlar yanında summarize with pivot table yani özet bir pivot tablo oluşturmak istiyor musun diyor. Buna basarsam ben hemen bir pivot tablo oluşturabileceğim. Ama ayrı bir bölümde çok ayrıntılı inceleyeceğimiz için şu an orayı göstermiyorum. Sadece buradan da yapabileceğimizi bilmelisiniz. Bir altında arkadaşlar remove duplicates yani tekrar eden verileri kaldır diyor. Eğer siz her bir veriyi tek bir kere görmek istiyorsanız bunu uygulayabilirsiniz. Şu an bizim için böyle bir şey uygulamayacağız. Bir altında da arkadaşlar convert to range yani aralığa dönüştür diyor. Bu ne demek? Bakın tıklıyorum. Emin misin diyor. Evet diyorum. Ne yaptı arkadaşlar? Tüm şey kaldı. Arka plan biçimlendirmesi her şey kaldı. Ama başlıkların yanında böyle bir işaretler vardı. Onu götürdü. Yani veriyi tablo formatından aslında biçimlendirmesi aynı kalacak şekilde normal veri seti haline geri getirdi arkadaşlar. Ben ne yapıyorum? Yani tablo formatından o şekilde çıkarabiliriz aslında baktığınızda. Tekrar aynı tablo formatına geri getiriyorum buraya gelmemiz için. Ve arkadaşlar bir yanında insert slicer diyor. Insert slicer yani dilimleyici eklemek demek. Arkadaşlar dilimleyici tablo başlıklarına göre filtre yapmamızı sağlayan bir araç. Hemen kısaca gösterelim. Pivot table'da tabii ki daha ayrıntılı göreceğiz dediğim gibi. Bakın tıklıyorum. Diyor ki burada bakın sütun başlıklarının isimleri çıktı bana. Hangi sütun başlığındaki verilerle sen filtreleme yapmak istiyorsun diye. Atıyorum ben performer yani performans yapan sanatçıyı filtrelemek istiyorum. Tıklıyorum ona OK'ye basıyorum. Bakın böyle bir şey geldi bana arkadaşlar. Burada tüm bu listedeki sanatçılar tekrar etmeyecek şekilde hepsi bulunuyor. Ben bunu kullanarak ne yapabilirim arkadaşlar? Herhangi birine tıklayıp atıyorum işte şuradan aşağı yukarı gidebilirim gördüğünüz gibi. İşte bir tanesini seçeyim. Şunu görmek istiyorum. Bakın tıkladığımda bana tabloda sadece o performans sanatçısının olduğu veriyi getiriyor arkadaşlar. Ve bu üstündeki çarpıya basarak da şu sağ üstteki clear filter diyor zaten basılı tutunca. Tıklayarak tüm bu filtreyi de bozabilirim. Şöyle yeşil yapalım uygun olsun. Ve üstünde arkadaşlar tüm bu slicer'ı biçimlendirebileceğim
bir alan çıkıyor. Yani ben buradan bu slicer yani dilimleyiciyi biçimlendirebilirim. Ama dediğim gibi buraya daha sonra değineceğiz. Tabloya tıklıyorum yukarıda tablo sekmesi geri gelsin diye. Çünkü orayı anlatmaya devam edeceğim arkadaşlar. Bir yanında refresh yani yenile diyor arkadaşlar. Bu yenileme işlemi ne işime yarayacak? Aslında ben dışarıdan bir veri aldığımda bu veriyi dışarıdan çekiyorsam ve bu verinin yenilenmesi gerekiyorsa belli işlemler yaptığımda ya da dışarıdan veriye yeni bir şey eklediğimde bunu tıklayarak aslında yenileme yapabilirim arkadaşlar. Ama şimdilik böyle bir şey söz konusu olmadığı için tıklamıyorum. Ve bir yanında arkadaşlar belli başlı butonlar ve yanlarında tikler olan veriler var. Seçenekler var arkadaşlar. Nedir bunlar? İlk başta header row yani üst bilgi satırı yani başlığın olduğu yer bakın zaten işaretli. Eğer tıklarsam arkadaşlar ne olacak? Başlığı kaybedecek ve ben başlıktaki verilere göre dilimleyici oluşturduğum için dilimleyici de aslında aktif değil pasif olacak. Tekrar tıklıyorum olmasını istiyorum çünkü. Bir altında arkadaşlar total row diye bir seçenek var yani tüm satırlar diye. Bu seçili değil bakın seçersem ne yapacak? Tüm satırların toplamını yani aslında veri olan sayısal veri olan satırların toplamını en aşağı kendi otomatik olarak hesaplayıp getirecek. Bakın 7402 satır var verimizde ve en altına geldi total diye bir toplam diye bir şey ekledi ve buraya da peak position isimli sütundaki verileri toplayarak altına getirdi arkadaşlar. Şu an buna ihtiyacımız yok. Dolayısıyla tıklayıp en üstte CTRL tuşları kullanarak geri geliyorum arkadaşlar. Bir altında banded rows yani şeritli satırlar diyor. Şeritli satır zaten işaretli. Bu ne demek? Aslında görsellikle alakalı. Bakın bir satır gri iken diğer satır açık gri ya da beyaz gibi bir renk. Bu tamamen dediğim gibi görüntüyle alakalı. Bunu kaldırırsam bakın normal şey işareti çıkıyor ve bunlardan birini seçmemi istiyorum. Ben olmasını istiyorum. First column ve last column ilk sütunu ve son sütunu farklı bir şekilde biçimlendirebilmemi sağlıyor arkadaşlar. Bakın tıklıyorum ne yaptı? Biçimlendirmesini ilk ve son sütunun değiştirdi arkadaşlar. Ve banded columns da aslında banded rows da aynı şekilde satırların ve sütunların şerit şeklinde farklı renkte olmasını sağlıyor. Bakın bunu da tıklarsam ne yaptı? Bunların ikisi zaten farklı. Bu aynıydı sadece. Bunu da değiştirdi. Bunu da tek bir renk yaptı arkadaşlar. Ve en sonda filter buton diye bir kısım var arkadaşlar. Filter buton bakın zaten seçili ki tablo oluşturduğumuzda da bu otomatik olarak geliyor. Bu ne arkadaşlar? Filtreleme ile ilgili aslında kısım. Tablonun başında her bir başlığın başında bakın şöyle aşağı doğru bir ok var arkadaşlar. Bu oklar bu okları buradan kaldırabilir buraya tıklayarak ya da geri koyabiliriz. Ama filtreleme ile ilgili ayrıntılara geçmeden önce arkadaşlar en sağda da bakın ilk başta seçtiğimiz aslında tablo formatları yer alıyor. Buradan rengini, biçimini seçtiğimiz seçeneklere göre tekrar değiştirebiliriz. Bakın böyle sağa doğru gidiyorum. Bana burada ayarladığım, yaptığım şeylere göre farklı renklerde farklı biçimler sunuyor. Atıyorum ben bunu böyle işte turuncu mavili bir şey yapabilirim. Yine böyle yapabilirim. Çok okunaklı olmadı. Bunu seçebilirim. Bakın böyle yeşil gri daha da okunaklı ve uyumlu oldu aslında arkadaşlar. Peki ben sadece Excel'in bana verdiği buradaki tablo biçimlerini kullanabilirim. Tabii ki hayır arkadaşlar. Yine Format as Table kısmına geliyorum arkadaşlar. Bakın New Table Styles diyor en aşağıda. Bu ne arkadaşlar? Ben kendim yeni bir tablo biçimi oluşturabilirim. Bakın tıklıyorum. Böyle bir pencere açılıyor. Öncelikle benden oluşturacağım tablo formatına bir isim vermemi istiyor. Çünkü bu daha sonra kullanabilmem için benim oluşturduğum tablo formatını kaydedecek arkadaşlar. Hemen buna atıyorum Engineer diye bir isim vereyim. Ve aşağıda tablo elementleri ile ilgili belli başlı seçenekler var arkadaşlar. İşte bunlar ne? Whole table, first column stripe, second column stripe, total row, first header cell. Yani nedir bunlar? Tüm tablo ilk sütun şeridi, ikinci sütun şeridi, ilk satır şeridi, ikinci satır şeridi, son sütun, ilk sütun, başlık satırı, toplam satır, işte başlık hücresi, ilk toplam hücre, son toplam hücre gibi. Bunlar aslında bana biçimlendirmek istediğim alanı seçip ona özel bir biçimlendirme yaparak her birini farklı şekilde biçimlendirebilmemi sağlıyor arkadaşlar. Mesela tüm tabloyu seçiyorum ve biçimlendirmek için ne yapmam lazım? Şuradaki format kısmına tıklamam lazım arkadaşlar. Tıklıyorum. Böyle bir pencere açılıyor. Bu pencere aslında nasıldı? Şurada yaptığımız biçimlendirmelerde
ya da herhangi bir hücrede sağ tıklayıp Format Cells dediğimizde aslında açılan hücre biçimini, sayı biçimini, veri biçimini, kalın mı, italik mi ya da kenarlık var mı, arka planını vesaire ayarlayabileceğimiz tüm biçimlendirme sekmelerinin olduğu pencere arkadaşlar. Şimdilik bunu tıklamıyorum ama oraya tıklayarak dediğimiz gibi biçimlendirebiliriz. Ben şu an uzun süreceği için mevcutta olan tablo biçimini kullanmaya devam edeceğim. Ve şurada da set as default table styles for this workbook. Yani diyor ki ayarla ve bu çalışma kitabında kaydet diyor. Kaydetmek için de buna tıklayacağız ve OK'ye bastığımızda bir tasarladıysak tablo stili onu mevcut tablomuzda uygulayabileceğiz arkadaşlar. Şimdilik çıkıyorum. Eğer tasarlasaydım ne olacaktı? Ben bu Format as Table'a geldiğimde en üstte Custom yani özel diye bir bakın Light, Medium, Dark diye seçenekler var ya Custom diye bir seçenek çıkacaktı. Onun altında da benim oluşturduğum tablo stili olacaktı ve ben daha sonra açtığımda da bu çalışma kitabını onu bulup yine başka bir tabloda da o stili kullanabilecektim arkadaşlar. Ve en altında da New Pivot Table Styles diyor. Aynı böyle tablo biçimlendirdiğim gibi ileride Pivot Table'ı gördüğümüzde buradan da Pivot Table'ın stilini değiştirebiliyor olacağız arkadaşlar. Peki. İlk temel sorumuz aslında arkadaşlar biz neden bir veriyi tablo formatına dönüştürmeye ihtiyaç duyuyoruz? Çünkü ileride analizler yapabilmemiz için ve göreceğimiz demin de karşımıza çıkan ve şurada da işte seçeneği olan pivot table oluşturabilmek için buna ihtiyacımız var. Pivot table arkadaşlar çok önemli ve demin de bahsettiğimiz ve aslında yandaki slicer yani dilimleyici ile de sadece basit bir şekilde yapabildiğimiz filtreleme özelliğinin tablonun en önemli özelliklerinden biri olması arkadaşlar. Filtreleme ile ilgili de data sekmesine geldiğimizde gelişmiş filtreleme seçenekleri inceleyeceğiz. Ama şu an burada kısaca aslında filtrelemeden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bakın filtrelemeyi şuradaki dediğim gibi oklardan yaptığımızı söylemiştim. Hemen gösterelim. Tıklıyorum oklardan neye? Şu peak position'a tıklıyorum. Tıklıyorum arkadaşlar böyle bir pencere çıkıyor. İlk başta ascending and descending yani küçükten büyüğe veya büyükten küçüğe veriyi sıralamamı sağlayan bir kısım çıkıyor. Bu eğer metin olsaydı da bunu A'dan Z'ye bakın zaten A, Z diye göstermiş ya da Z'den A'ya sıralayacaktı. Ben diyorum ki bu şekilde sırala. Bakın tıklıyorum. Birden başladı. Küçükten büyüğe doğru sıraladı arkadaşlar. Peki tıklıyorum yine. Altında By Color diye bir seçenek var arkadaşlar. Bu veri setindeki renklere göre aslında şey yapmamı sağlıyor. Şu anda tabii ki ben ekstra bir şey yapmadığım için biçimlendirme yapmadığım için burada çıkmıyor. Örneğin atıyorum arkadaşlar ben bu kısmı şöyle yeşil bir renge boyayayım şunları. Ne yapayım? Geleyim tekrar buraya. By Color diyeyim arkadaşlar. Cell Color. Bakın ne çıktı? Benim şu an biçimlendirme tablo formatından farklı olarak gelip biçimlendirdiğim renk burada çıktı. Ben burayı seçersem arkadaşlar bana en üstte bakın şu anda olduğu gibi en üstte benim o biçimlendirdiğim kısım çıkacak. Aşağıda da diğerleri çıkacak şekilde biçimlendiriyor. Peki arkadaşlar bunun bir altında yine By Color var. Bu ne yapıyor? Bu da sadece arkadaşlar bu biçimli renkleri yani sıralama yapmıyor üstteki gibi sadece bu 3 biçimlendirdiğim veriyi gösterecek. Bakın ne yaptı? O veriyi gösterdi arkadaşlar. Peki ben bu filtreyi nasıl bulacağım? Yani belli başlı filtreleme yaptım. Diğer veriler şu an gözükmüyor. Filtrelediğim veri gözüküyor arkadaşlar. Ne yapabilirim? Tablonun herhangi bir yerine tıklayıp data yani veri sekmesine gelebilirim. Bakın zaten burada filtreleme ile ilgili bir şeyler var ki bu A'dan Z'ye, Z'den A'ya, küçükten büyüğe sıralama ile ilgili kısımlar da var. Ve şurada da clear var. Yani temizle diyor. Tıklıyorum buraya arkadaşlar. Bakın yaptığım filtreyi temizledi. Aynı şekilde bu temizleme işlemini nasıl yapabilirim? Tablonun herhangi bir yerinde sağa tıklayıp filtre seçeneğine gelip bakın şurada şu an tabii ki bir filtre olmadığı için aktif değil. Clear filtre basarak filtreleme yapabilirim arkadaşlar. Ve aynı şekilde yine farklı filtreleme seçeneklerimiz de var. Bakın şurada choose one diyor. Yani bir seçeneği seç diyor. Bakın benim böyle sıralı bazı seçenekler geliyor arkadaşlar. Ne diyor? Eşittir, eşit değildir, büyüktür, büyüktür ya da eşittir, küçüktür, küçüktür ya da eşittir, arasında, top on yani maksimum on, minimum on, ortalamanın üstü veya altı. Arkadaşlar bu seçenekler aslında eğer koşullu biçimlendirme videosunu izlediyseniz oradan bir yerden tanıdık gelebilir. Çünkü ben koşullu biçimlendirme ile de aslında sadece bu seçeneklere göre ben hücredeki biçimi değiştiriyordum, formatı değiştiriyordum. Yazı tipi, arka plan, kenarlık gibi. Ama burada sadece burada oluşturduğum filtreye göre veriyi görebileceğim. Yani filtreleme yapacağım. Diğerinde biçimlendirme yapıyordum. İkisinde de bir koşul mevcut. Mesela herhangi birini yapalım çünkü hepsini uzun sürecektir. Greater than yani büyüktür diyelim. Mesela burada bakın aşağıda da verileri görebiliyorum. Ne diyelim? 50'den büyükleri görmek istiyorum diyelim arkadaşlar. Bakın ne yaptı hemen?
51'den başlatarak böyle aşağıya doğru sıraladı. Ne yapalım arkadaşlar, ya da başka ne yapabiliriz? Küçüktür ya da eşittir. Tabi öncelikle filtreyi bozalım. Gelelim buraya yine. Choose one diyelim. Mesela ortalamanın üstü diyelim arkadaşlar. Bakın tıklıyorum hemen. Demek ki ortalaması 38'den küçük bir değermiş ki bana üstündeki değerleri getirdi arkadaşlar. Yine clear diyelim. Ve arkadaşlar şu alt kısımda da bakın tüm bu veriler, yani bu sütunda hangi sütunun başındaki filtreye oka tıkladıysam onun birden 100'e kadar veriler varmış. Bakın ne yapabilirim? Burada tüm hepsini seç diyor. Bunu kaldırırsam belki sadece ben 1 olanları görmek istiyorum. Buradan 1'e basarsam ne yapacak? Bakın geldi bana sadece 1 olanları gösterdi. Başka bir veri yok burada. Bu şekilde de bir filtreleme yapabilirim arkadaşlar. Peki ben filtreleme ile ilgili başka nereden bu filtrelemeyi yapabilirim? Demin gösterdiğim gibi tablonun yanında sağ tıklayıp filtre kısmına gelirsem burada gelişmiş filtreleme diye bir seçenek var. Onu daha sonra göreceğimizi söylemiştim. Altında arkadaşlar belli başlı bakın 4 tane seçenek var. Bu seçenekler neler arkadaşlar? Öncelikle diyor ki filter by selected cell values. Yani seçtiğin hücreye göre seçili hücreye göre filtrele diyor. Ben bakın hangi hücrede sağ tıkladım? Şuraya geliyorum. Bakın Taylor Swift'i sağ tıkladım. O sanatçıda. Ben buna basarsam Taylor Swift'i göreceğim sadece sanatçılarda ve ona ait verileri göreceğim. Tıklıyorum. Ne yaptı? Sadece bu Taylor Swift'e ait verileri getirdi. Yani bu bir kısa yol. Bunu şuradan da yapabilirdik. Bozuyorum filtreyi arkadaşlar. Yine sağ tıklıyorum. Filtre geliyorum. Bakın altında filter by selected cell colors. Yani seçtiğin hücrenin rengine göre filtrele. Ben farklı rengi şu yeşillere verdiğim için buraya geliyorum. Orada yapalım. Cell color diyorum. Bakın sadece bana o renge göre, yani yeşil renginde olanları verdi. Geliyorum. Yine clear diyorum arkadaşlar. Yine sağ tıklıyorum. Filtre geliyorum. Filter by selected cells font color. Yani seçilen hücre yazı tipi rengine göre filtrele. Şu an farklı olmadığı için yine yeşilleri filtreleyecek. Onların aynısı olduğu için. Ve arkadaşlar bir altta da filter by selected cells ikon. Yani ikon icon kısmı belki bir yerden tanıdık gelebilir. Mesela şuraya hemen koşullu biçimlendirme ile arkadaşlar home diyelim. Bakın bir ikon ekleyelim. Eğer videoyu izlemediyseniz ya da nasıl yapıldığını bilmiyorsanız önceki videoyu izleyebilirsiniz. Bakın şu ikonları ekleyelim arkadaşlar. Ne yaptı? Küçükten büyüğe sıraladı. Bunu tam tersi yapalım. Büyükten küçüğe. Ben eğer 100 olanları görmek istiyorsam, bu yeşil ikonlu olanları görmek istiyorsam sağ tıklıyorum, filter diyorum. Cells ikon diyorum. Bakın ne yaptı? Gelelim CTRL ile alt ok tuşuyla en alta. Sadece yeşil olan, yeşil ikona sahip veriler var arkadaşlar. Diğerlerini bana göstermedi. Aynı şekilde geliyorum. Data sekmesine, veri sekmesine clear diyorum. Arkadaşlar dediğim gibi şurada advanced filter kısmını, data sekmesini, yani veri sekmesini incelerken filtreleme bölümüne geldiğimizde şurada da var zaten o. Anlatıyor olacağız arkadaşlar. Ama şöyle kısaca bahsetmek gerekirse veri tabanı, eğer veri tabanı sorgusu gibi birden fazla alanda birden fazla koşula eşit veya içeren verileri işte tablomuzda filtrelemek ya da sonuçları bu tabloda değil başka bir alanda listelemek istiyorsak o zaman gelişmiş filtreleme özelliğini kullanabiliriz arkadaşlar. Çok zor değil dediğim gibi ama oraya geldiğimizde anlatıyor olacağım. Bir sonraki videoda yine arkadaşlar şu cell styles, format tablo stillerinden bahsettik. Bir de hücre stillerinden bahsedeceğimiz bir video olacak. Dolayısıyla şimdilik tablolar ve filtreleme ile ilgili anlatacaklarım aslında bu kadar. Dediğim şekilde ileride ayrıntılarına değineceğiz. O yüzden şimdilik arkadaşlar görüşmek üzere diyelim. Teşekkür ediyorum.